Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni başlayanlar için Binance'da nasıl alım satım yapılır, nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir, bu işlemleri göreceğiz dostlar. Çok fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Öncelikle eğer Binance hala kaydolmadıysanız kanalımdaki videolarda nasıl kaydolabileceğinizi bulabilirsiniz. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyorum dostlar. Eğer bir borsaya, bu Binance olur veya diğer borsalar olur, borsaya katılırken kesinlikle bir referans kodu kullanın. Ben açıklamalar kısmına bu referans kodumu bırakıyorum. Tabi siz illaki benim referans kodumla kaydolmak zorunda değilsiniz. Başka bir arkadaşınızın veya dostunuzun, bir tanıdığınızın referans koduyla da kaydolabilirsiniz. Referans koduyla kaydolmak sizin açınızdan faydalı bir şey. Neden? Çünkü referans koduyla kaydolanlara bazı borsalar komisyon indirimleri sunuyor, bazı borsalar çeşitli fırsatlar sunuyor. O yüzden referans koduyla kaydolun diyorum ben dostlar. Bu benden size bir tavsiye. Ben açıklamalar kısmında kendi referans kodumu bıraktım. Oradan kaydolabilirseniz eğer daha kaydolmadıysanız. Şimdi buraya kaydolduktan sonra nasıl bir işlem gerçekleştiririz? Öncelikle Binance'a kaydolduktan sonra işimiz nedir? Buraya para göndermektir. Buraya para göndermek için ne yapmamız lazım? Para yatırmamız için ne yapmamız lazım? Siz Türk lirası olarak para yatırdığınızı varsayalım. Bu Türk lirası olarak para yatırma işleminizi zaten Binance'da yapamıyorsanız öncelikle ne yapacaksınız? Siz Binance TR'ye bir yatırma işlemi yapacaksınız. Sonrasında Binance'a atacaksınız. Binance TR'ye nasıl yatırma işlemi yapacağınızı bilmiyorsanız eğer kanalımdaki videolardan bunu öğrenebilirsiniz dostlar. Binance TR'ye yatırma işlemini yaptıktan sonra buraya göndereceksiniz. Buradaki zaten Binance ile Binance TR'yi birbirine bağladığınızda buraya kısa bir süre içinde yatırma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bunu nereden yapıyordunuz? Kısaca bahsedeyim. Transferler kısmından buradan spot cüzdanınızı seçiyorsunuz. Spot cüzdanınızdan Binance TR'ye gönderecekseniz aşağıda gördüğünüz gibi Binance TR'yi seçiyorsunuz. Ne kadar Binance TR'ye gönderecekseniz onu yapıyorsunuz. Veya Binance TR'den Binance'a göndereceğinizde oradan transferler kısmını seçiyorsunuz. Binance TR'de transfer kısmını seçiyorsunuz. Binance TR'den Binance Global'e gönderme, transfer işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Peki diğer borsalardan biz buraya nasıl yatırma veya çekme işlemi gerçekleştireceğiz? Diğer borsalardan biz nasıl yatıracağız? Buraya eğer Binance'a göndereceksek yatırma işlemini seçiyoruz dostlar. Yatırma işlemini seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü kripto var. Bu kriptolardan herhangi birini seçiyorsunuz. Ben genellikle neyi tercih ediyorum? Gördüğünüz gibi en üstte zaten yazıyor. TRX, LTC, XLM. Niye bunları tercih ediyorum? Çünkü bunları gönderirken kestiği komisyon ücreti diğerlerine göre daha düşük dostlar. O yüzden ben bunları tercih ediyorum. Mesela TRX göndereceğimi varsayıyorum. Bir borsadan buraya TRX göndereceksem eğer TRX'e tıkladım. Tron kısmına tıkladım. Tron ağını kullanacağım. TRX gönderirken daha az komisyon ödüyoruz. Sonrasında buradaki gördüğünüz gibi ya QR kodunu taratacağız ya da cüzdan adresimizi kopyalayacağız ki elle girmeye çalışmayın. Yanlışlıklar yapabilirsiniz, hatalar yapabilirsiniz. Bu da paranızın kaybolması anlamına gelir dostlar. Siz buradan direkt sağ taraftan kopyalama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Diğer borsada da çekme kısmı olur. Çekme kısmına bu adresi giriyorsunuz. Ağı doğru girdiğinize emin olun. Adres doğru girdiğinize emin olun. Sonrasında zaten ne yapacaksınız? Siz buraya yatırma işleminizi yapacaksınız. Veya buradan başka bir borsaya göndereceğinizi varsayalım. Yine cüzdan kısmında çekme kısmına tıklıyoruz. Buradan neyi çekeceksek, ne göndereceksek onu seçiyoruz. Mesela buradan XLM'miz var. XLM'mizi göndereceğiz. Diğer borsadaki bu defa yatırma kısmından aldığımız adresi, kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Ağı seçiyoruz. Sonrasında tutarı giriyoruz ve çekme dediğimizde buradaki hesabımızdan göndermek istediğimiz borsaya kriptomuz geçecek dostlar. Peki biz burada alım satım işlemlerini nasıl yapacağız? Buradaki kriptoları nasıl göreceğiz? Buradaki piyasalar kısmına geldiğinizde bakın gördüğünüz gibi favoriler, spot ve kategoriler kısmı var. Zaten favorileri spot kısmından ekliyoruz. Onu da göstereceğim şimdi. Şuradan bütün kriptoları görmek için spot kısmına geliyoruz.
Peki bunun neye göre, işte neyle alım satım yapacağız? BNB mi, BTC mi, USDT mi? Neyle alım satım yapacaksak onu seçiyoruz. Ben USDT'yi seçiyorum. USDT bildiğiniz üzere, tabi bilmeyenler için, bir stabil coin, doların yerine geçen kriptodur. Dolarla aynı işlemleri görür dostlar. Siz buradan USDT'yi seçtiniz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kripto var. Bir sürü coin veya token var. Bu coin veya tokenlarda işlem yapabilirsiniz dostlar. Favorileri, öncelikle favoriye eklemeyi göstereyim. Sağ üst köşede herhangi bir kriptoya tıkladığınızda sağ üst köşede yıldız var. Yıldıza tıkladığınızda siz bunu favorilerinize ekleyebilirsiniz. Şimdi bir kripto varlığında işlem yapmak istiyorum. Mesela BTC'de bir işlem yapmak istiyorum. Üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi karşımıza bu sayfa geliyor. Burada biz grafiği görebiliyoruz. Alt kısımda alım satım emirlerini görebiliyoruz. Buralardan işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlara göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. Biz buradan alım veya satım yapmak için al kısmına tıkladık mesela. Burada alış ve satışlar var. Biz buradan limit emri veya şuradaki limit emri kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi limit emri verebiliriz. Piyasa emri verebiliriz. Stop limit veya OCO'dan faydalanabiliriz. Burada göreceğimiz ne var? Limit, piyasa ve stop limit kısımları var. OCO'ya girmeyeceğim bu videoda. Siz buradan alış veya satış yaparken limit emri verdiğinizde sizin seçtiğiniz fiyattan alış veya satışı gerçekleştirir. Al kısmındaysanız alışı, sat kısmındaysanız satışı sizin belirlediğiniz limitten gerçekleştirir dostlar. Buradan mesela ben ne diyebilirim? 45.000'e geldiğinde alış gerçekleştir dersem 45.000'deyken alışı gerçekleştirir. 45.000'de işte alış gerçekleştir dedim. Paramın %100'ünü veya ne kadar alış gerçekleştirecekseniz miktar olarak BTC veya USDT olarak seçebilirsiniz. Dostlar, buradan seçtiğinizde sizin belirlediğiniz limitten ve belirlediğiniz miktarda alış işlemini gerçekleştirecektir. BTC al dediğinizde emriniz işlenir ve o limite geldiğinde alış işlemini gerçekleştirir. Aynı şey satış için de geçerli dostlar. Peki buradaki piyasa emri nedir? Şuraya zaten tıkladığınızda karşınıza bir sayfa geliyor. O sayfada dediği gibi piyasa emri piyasadaki en düşük veya en yüksek kısım, artık alış veya satışa bağlı olarak en yüksek veya en düşük kısımdan sizin alışınızı yaptığınız kısımdır. Yani o an alış veya satış yapmak istiyorsanız piyasa emrini kullanabilirsiniz. Genellikle ne kullanılır? Limit emri kullanılır. Yani düştüğünde alınır veya yükseldiğinde şu limitte sat derseniz satılır dostlar. Piyasa emrinde sizin direktmen piyasadaki en yüksek veya en düşük kısım neyse oradan alış veya satış işlemini gerçekleştirir. Buradaki piyasa fiyatını, yani limitte olduğu gibi biz burada herhangi bir fiyat giremiyoruz. Sadece ne kadarlık bir kısımda alış satış yapacağımızı belirleyebiliyoruz. Mesela 1000 dolarlık veya o kadar uçmayalım hadi 100 dolarlık bir alış işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu belirledik. BTC al dediğimizde bizim cüzdanımızdaki USDT'den alış işlemini gerçekleştirir. Siz USDT, BTC değil de piyasadaki diğer kriptolar arasında elinizdekilerle de belirleyebilirsiniz. Mesela elinizde BNB vardır. BNB ile alış işleminizi, satış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. BTC vardır. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben USDT, hani stabil bir şey olduğu için, dolarla aynı şekilde işlem gördüğü için USDT'ye göre elimde USDT yani Tether bulunduruyorum. Buna göre işlem yapıyorum dostlar. Geldiğimizde yine burada neyi görmedik? Stop limiti görmedik dostlar. Stop limitte sizin satarken veya alırken bir stop koyuyorsunuz. Yani bu stopa geldiğinde belirlediğim limitten al veya sat şeklinde bir emirdir bu dostlar. Stop belirlediniz. Dediniz ki 45.500'e geldiğinde işte mesela bunun düştü. Yükselişte yakalamak istiyorum. 45.500'e geldiğinde 45.600'de bunu satmasını istiyorum veya almasını istiyorum. Şu şekilde bu tarz bir emiri biz alışta gerçekleştirebiliriz. 45.500'e geldiğinde 45.600'den sat dedim. Bu
sadece örnek olarak veriyorum dostlar. Bunların hiçbiri birer yatırım tavsiyesi değil. Bunu öğrenmeniz için, bilmeniz için sadece gösteriyorum. Bu stop'a geldiğinde 45.500'e geldiğinde 45.600'den veya düşük bir kısım belirlediğimizde 45.400 belirleyelim. Bu limitten almasını söylüyorum. Tabi bu limitten kesinlikle bu limitten alacak diye bir şey yok. 45.500 ile 45.400 arasındaki bir kısımdan size en uygun kısım hangisi ise oradan bir alış veya satış işlemi gerçekleştirecek. Yani 45.500'e geldi. 45.400'e gelmeden de alış veya satış işlemini gerçekleştirebilir. Bu piyasadaki yükselmeye veya düşmeye bağlı olarak bu aralıkta sizin işleminizi gerçekleştirir. Buradan siz miktarı belirliyorsunuz. Ne kadarlık bir işte 0.07'lik bir alım gerçekleştireceğim mesela. Ne kadarlıksa veya buradan kaç dolarlık gerçekleştireceksem onu seçebilirim. Mesela 100 dolarlık diyelim yine. 100 dolarlık bir alım gerçekleştireceğim. Buraya BTC al dediğimde emrimi işler ve dediğim gibi 45.500'e geldiğinde şu 45.500 ile 45.400 aralığında alım işlemini gerçekleştirir veya satışta da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Bu kısımda basit olarak gösterebileceklerim bunlar dostlar. İlerleyen videoları da takip ederseniz nasıl işlemler yapılacağını size detaylı olarak göstereceğim. Burada ana sayfaya geldiğimizde zaten gördüğünüz gibi bununla alakalı duyurular en üst kısımda yer alıyoruz. Siz bu duyurulardan yola çıkarak bazı fırsatları yakalayabilirsiniz. Bazı imkanlardan faydalanabilirsiniz. Şu orta kısımda gördüğünüz gibi burada farklı farklı işlemler var. Referansınızı vermek istiyorsanız referans kısmına tıklıyorsunuz. Emirler var. Yatırma işlemi var. Launchpad, Launchpool, hani bunları da ilerleyen daha fazla bilgilendiğinizde daha fazla işlemleri yapacağınızda zaten işinize yarayacak kısımlar bunlar. Şu an için ilk başlayanlar için bilmeniz gerekenler bunlar dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.